Merhaba Richfluencer ailesi. Bugünkü konumuz ETF'ler. Bir diğer deyişle borsa yatırım fonları. Hatırlarsanız bir önceki videomda yatırım fonlarını detaylıca anlattım. Peki borsa yatırım fonu ne acaba? Yani geçen anlattığım yatırım fonlarından nasıl farkları var, ne gibi avantajlar söz konusu ya da bu borsa yatırım fonlarını seçerken hangi seçim kriterlerini göz önüne almamız gerekiyor? Gelin bugün bu yeni nesil borsa yatırım fonlarıyla alakalı biraz sohbet edelim. Tabii öncelikle videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kafanıza takılan sorularda bana yorum yapıp ulaşmayı unutmayın. Konuyu en başından ele alıyorum. ETF'ler aslında Amerika'da 1900'lerden sonra popüler oldu. ETF İngilizce'de Exchange Trade Funds yani borsa yatırım fonu anlamına geliyor. Bu adı üstünde bir çeşit yatırım fonu ama bunu standart menkul kıymet yatırım fonlarından yani bir önceki videoda bahsettiğim yatırım fonlarından ayıran çok temel farklılıklar var. En temel fark adı üstünde bir kere bu yatırım fonları sadece ve sadece borsada işlem görüyor. Yani bu yatırım fonlarında alımda ve satımda gün olarak valör yok. Aynı borsadan bir hisse senedi alır gibi, aynı borsada bir işlem yapar gibi anlık olarak bu ETF'leri alıp satabiliyorsunuz. Ayrıca yatırım fonlarında o fonları profesyoneller yönetiyor konuştuğumuz gibi. Ve profesyoneller o fon üzerinde performans göstergeleri ve hedefleri oluşturuyor. Bu yaptıkları fon performanslarına göre yani size kazandırdıkları para oranında da birebir aktif yönetime katılımda bulundukları için de bunun üzerinden çeşitli komisyonlar alınıyor. Oysa ETF'de durum bu değil. ETF'lere baktığınızda ETF'in genel ana noktasında pasif bir yönetim var. Aslında ETF'ler yatırım fonları gibi böyle bir portföy yapalım işte içine hangisinden koyalım gibi bir mantaliteyle çalışmıyor. ETF'ler aslında takipçi gibiler. Yani ya belli bir sektörü takip ediyorlar, ya belli bir endeksi takip ediyorlar, ya da belli bir varlık sınıfını ya da emtiayı takip ediyorlar. Yani aslında burada kurulan sistemde kişilerin, profesyonellerin oturup o portföyün içerisine işte bunu mu koysam, şunu mu koysam gibi bir dertleri olmuyor. Diyorlar ki işte biz şu sektörü takip edelim. Şu sektördeki işte en iyi 10 şirketin hareketini takip edelim. Ya da işte şu endeksi takip edelim. Örneğin Türkiye'de ne var? BIST 100 endeksi var. Bu açıklanan BIST 100 endeksinde ne varsa birebir aynısını kopyalayalım. Kendi portföyümüzü bu kopyaya göre oluşturalım. Her sene BIST 100 değiştiğinde biz de bu portföyü değişime göre birebir değiştirelim. Ve BIST 100 endeksi ne kadar yükselirse bizim bu portföyümüze ait ETF'in değeri de o kadar yükselsin diyorlar. Yani aslında baktığınızda ETF'lerde böyle büyük bir çaba yok. ETF'ler birebir az önce söylediğim gibi ya sektörü ya endeksi ya bir varlık sınıfını birebir kopya ederek yoluna devam ediyor. Ve buradaki bu kopyalama yani ciddi bir performansla uğraşmama, ciddi bir zaman kazancı ETF'lerdeki komisyon oranlarını da ciddi olarak düşürüyor. Biz buna pasif yönetim diyoruz. Yatırım fonlarında yani menkul kıymet yatırım fonlarında ne vardı? Aktif yönetim vardı. Bireysel olarak oradaki portföy yöneticisinin performans çabalaması varken burada aslında belirli bir alanı taklit ettiği için ve onun performansı olan oranında otomatik olarak o ETF işlem görüp performans göstereceği için burada herhangi bir emek olmadığı için otomatik olarak da komisyon oranları inanılmaz derecede düşük oluyor. Peki bu komisyon oranlarının düşük olması ne sağlıyor? Daha önceki videolarımda gördüğünüz gibi eğer siz paranızı uzun vadeli bir hedef içinde yatırıma koyarsanız aslında paranız bileşik etkiyle büyüyor. Eğer komisyon oranları yükselirse de bileşik etkinin sonucunda ciddi anlamda aslında bu kazancınızdan çalabiliyor. O yüzden de bu yatırımları yaparken yatırım fonuna mı koyacaksınız, işte bir ETF'e mi koyacaksınız? Gerçekten hesaplamaları iyi yapmakta, özellikle uzun dönem yatırımcılıkta 20 yıl 30 yıl gibi finansal hedefli yatırımcılıkta bunların hesaplamalarını iyi yapmakta çok ciddi bir fayda görüyorum. Peki ETF'ler tam olarak ne yapıyor?
Şöyle düşünün, siz bir yatırımcı olarak aynı anda 100 şirkete belirli, yani optimal oranlarda yatırım yapamazsınız. Çünkü ayrı ayrı mesela BIST 100'den gidelim. 100 tane Borsa İstanbul'daki şirkete gideceksiniz. Aynı anda hepsine belirli oranlarda portföyünüzü bölerek hisse senetlerini alacaksınız. Sonra bu hisse senetlerinin takibini yapacaksınız ve ondan işte kazanç sağlamaya çalışacaksınız. Bu hem yani sizin kişisel kontrolünüz altında olduğundan mümkün değil. Hem bunu hangi oranlarda yapmanız gerektiği konusunda ciddi bir bilgi birikiminiz yok. Olsa da zaten bunu takip edebilmeniz, bu oranları devamlı olarak güncelleyebilmeniz mümkün değil. Aslında bu borsa yatırım fonları bize şunu sağlıyor. Gerçekten profesyoneller işte yılda bir sefer oturuyorlar ve optimal olarak bir endeksin içerisindeki tüm şirketleri birebir o portföyünüzün içine hisselerini koyuyorlar. Ve bu oranları işte geçmişten gelen istatistiki bilgilere göre maksimumda kar getirecek şekilde ayarlıyorlar. Atıyorum diyelim bir S&P 500, yani Amerika'nın 500 tane hissesinden bir şey yapacaklar, ETF oluşturacaklarsa birebir S&P 500'ü takip ediyorlar. Neden? Çünkü S&P 500'ü oluşturan S&P şirketi her sene bu konuda çalışmalar yapıyor. Diyor ki ben bu endeksin diyor işte atıyorum Tesla'yı işte %10'a çıkarırsam bu endekste genel olarak performans şu kadar artıyor diyor. Ve bunu aslında hem geçmiş verilerle hem bilimsel bir şekilde sürekli bunu profesyonel olarak çalışıyor. Bunu taklit eden ETF'de diyor ki hazır burada profesyonel olarak çalışılmış bir oranlama sistemi var. 500 tane şirket açıklanmış. Ben de aynı oranla 500 tane şirketin hissesini alırım. O hisseyi bir tane aynı tek bir hisse senedi almış gibi bir tane ETF, yani borsa yatırım fonunun içine koyarım. Ona da genel bir ad veririm. Böylece kişiler benim gidip bir tane ETF lotumu aldıkları zaman aslında aynı anda Amerika'daki S&P 500 dediğimiz 500 en büyük şirkete 13 tane, sanıyorum en son öyle de 13 tane ana sektöre yatırım yapmış olur. Bir de burada öyle bir profesyonel sistem var ki S&P 500 şöyle demiyor. Yani ben 500 tane şirketi İşte oluşturdum artık 20 yıl bu böyle gider demiyor. Her sene şirket oturuyor. O 500 şirketin o belirli akreditasyonları var. Kontrollerini yapıyor. Ve eğer o istedikleri kriterleri sağlayamazlarsa o şirketleri o S&P 500'ün içerisinden dışarıya atıp yerine daha güncel şirketleri koyuyorlar. Ve biz de bunu takip eden bir borsa yatırım fonu aldığımızda aslında 500 şirketin oluşturduğu sanki tek bir hisse senedi varmış gibi bunu satın alıyoruz. Ve bunlar büyüdükçe, o 500 şirket büyüdükçe bizim ona yatırdığımız, ETF'e yatırdığımız para büyüyor. Aynı zamanda da burada aktif olarak bir yönetim olmadığı için ödediğimiz komisyon ücretleri de düşüyor. Bir de öyle bir şey ki şimdi biz normalde işte bir yatırım fonu aldığımızda bizim valörlerimiz var. Çünkü biz yatırım fonunu diyelim satmak istediğimizde bize diyor ki sistem 2 gün sonra ancak paranı tahsil edebilirsin diyor. Oysa bu borsa yatırım fonu dediğimiz ETF'ler aynı bir hisse senedi gibi davranış gösterdiği için bunun zaten anlık olarak piyasada fiyatlanıyor. Yani ne zaman isterseniz, hangi an isterseniz likite geçebiliyorsunuz. Yani bu da burada ciddi bir bizlere avantaj sağlıyor. Her zaman danışanlarıma aynı şeyi söylüyorum. Videolarda size de aynı şeyi söylüyorum. Siz kolay kolay hisse senedi yatırımı yapamazsınız. Bu çok ciddi bir hem bilgi birikimi hem piyasa davranışını bilen, yani biz buna finansal davranış diyoruz. Belirli bir standart üstü bir davranış sistemi geliştirmeniz gerekiyor. Ben buna kendi terimimle ikincil seviye düşünme diyorum. Yani piyasa düşerken eğer satmanız gerekmiyorsa satmama, piyasa yükselirken eğer kar realizasyonu yapmanız gerekiyorsa piyasaya rağmen kar realizasyonları yapabilme, bir borsa yani bir hisse senedi yatırımının gerekli olduğu prensipleri, onunla alakalı kriterleri bilme, bunu taşıyabilme ve bütün piyasa döngülerinde bütün duygulardan arınarak aslında sadece matematiksel düşünerek hesaplar yapabilme kabiliyeti hisse senedi yatırımı. O yüzden de birçoğumuzun ana işi yatırımcılık ve bu yatırım araçları olmadığı için aslında birçoğumuz hisse senedi yatırım yaparak kendimizin yatırım piyasasındaki ömrünü sınırlıyoruz. Böylece yatırım piyasasının bize verdiği bu mucizeler, işte
bileşik etkinin gücü, işte anlık fırsatlar ya da işte vadeli fırsatlar gibi aslında genel anlamda hayat boyu bize para sağlayabilecek bir musluğu sadece hisse senedi yatırımı yaptığımız ve aslında bilmeden bu yatırımı yaptığımız için kaybettiğimiz hem zaman hem para hem psikoloji olarak tamamen elimizin tersiyle itiyoruz. O yüzden de profesyonel olarak kişilerin birebir hisse yatırımı yapmasındansa ya yatırım fonları profesyonellerle çalışmaları ya da böyle endeksi takip eden, işte komisyon oranlarının oldukça düşük olduğu ve aynı anda da gerçekten profesyonel şirketlere bir anda tek bir hisseyle aynı anda 500 şirkete, 100 şirkete yatırım yapılabildiği, yani portföy çeşitlendirilmesinin yine bireysel olarak size kalmadığı, profesyonellere kaldığı ama bunun karşılığında çok para ödemek zorunda olmadığınız ETF'lerde gerçekten zenginleşme araçlarında hem pratik hem güzel, efektif araçlardır. Ayrıca birçok insan şöyle düşünür. Kendi gücü yettiği ve bildiği hisselere yatırım yapar. İşte bu bir hissedir, 2 hissedir, belki 5 hissedir ve bunun üzerinde sürekli olarak zanneder ki 5 tane hisse aldığı zaman kenarda ve bu farklı sektörlerde olduğu zaman çeşitlilik yaptığını düşünür. Oysa bizim çeşitlilikten kastımız biraz daha risk ve güvenlik algısıyla alakalı dengeleri korumak içindir. Yani çeşitlilik dediğimiz şey aynı anda 10 tane 20 tane hisse senedi almak değil, çeşitli varlık sınıflarına, çeşitli sektörlere, çeşitli endekslere, işte emtialara, böyle aynı şöyle bir düşünün, bir masa hazırlıyorsunuz, ana yemek var, ana yemeğinizde ne olabilir? İşte ana olarak hisse senedi, tahvil ve nakitiniz olabilir. Onun dışında yanlarınızda neye ihtiyacınız var? Salatalara ihtiyacınız var ya da tatlılara ihtiyacınız var. Burada neler olabilir? Yatırım fonları olabilir. İşte ETF dediğimiz borsa yatırım fonları olabilir. Ve bunun dışında da işte olmazsa olmazlarımız, işte masamızın diğer eksikleri, işte altın olabilir ve benzeri. Yani aslında bizim portföy çeşitlendirmesi dediğimiz şey tek bir yatırım sınıfından işte 10 çeşit hisse alıp bunu takip etmeye çalışmak yerine çeşitli yatırım araçlarından belirli oranlarda bir portföy yapmak ve piyasanın döngüsel hareketlerinin içerisinde, yani piyasanın işte faizlerin yüksek olduğu dönemlerde ona göre bir portföy çeşitlendirmesi yapmak, faizlerin düştüğünde portföyü o yönde oransal olarak ağırlıklarını değiştirmek, işte dünyanın yeni sektörleri, yeni gelişmekte olan şeyler gördüğümüzde portföyümüze bunları da eklemek ya da bazı şeyler demode kaldıkça portföyümüzden bunları da çıkarmak ya da dünyanın savaş, kriz ve benzeri dönemlerinde portföyümüzdeki ona uygun yatırım araçlarının ağırlığını arttırmak şeklinde bir esnek bir şey yaptığımız zaman biz aslında portföy çeşitlendirmesi yapmış oluyoruz. Bu ETF'ler aslında doğal bir portföy çeşitlendirmesi. Çünkü ETF'lerin böyle içlerine baktığınız zaman aslında birçok varlık sınıfından, çok çeşitli sektörlerden, bazı ETF'lerde dünyanın çeşitli yerlerinden ne yapıyor aslında? Birçok çeşit yatırım aracı aynı havuza giriyor ve ondan bir ETF oluşuyor. Onun da bir ismi oluyor. Siz o isme yatırım yaptığınızda aslında o sepete otomatik olarak sahip olmuş oluyorsunuz. Ve şeffaftır da. ETF'lerin çünkü portföy bileşimleri her zaman kamuya açık bir şekilde yayınlanır. Böylece de istediğiniz zaman hangi varlıklara yatırım yaptığınızda kolayca görebilirsiniz. Ve en güzeli de borsada işlem gördüğü için likiditesi çok yüksek. Yani istediğiniz an bunu borsa satıp cebinize parasını alabilirsiniz.